Merhaba. Şu an Tayland'ın başkenti Bangkok'tayım. Burada Cem ve Delfin ablamın yanında kalıyorum. Geleli 2 gün oldu. Dün eve alışveriş yapmak için bir markete gittik. İnanılmaz ilginç meyveler, çok garip bir et satış reyonu ve devasa bir market gördüm. Hem birazcık fiyatlar, Tayland ne kadar pahalı, Bangkok ne kadar pahalı, bunları görmek için hem de bu dünyanın en fantastik et satış reyonunu ve meyvelerini size göstermek için böyle bir video yapmaya karar verdim. Şimdi Cem'le birlikte gidiyoruz markete. Kasklarımızı takıyoruz. Güzel bir motor yolculuğu bizi bekliyor. Markete geldik. Tayland'da şöyle aşırı ilginç bir olay var. Kasklarınızı böyle motorun üstüne koyuyorsunuz sadece. Koyamadım. Ve sonra bırakıp gidiyorsunuz. Ve herkesin kaskı motorun üstünde duruyor. Ve kimse çalmıyor. Çok ilginç. Alışkın olduğumuz şeyler değil. Geldiğimiz marketin adı Makro. Böyle Türkiye'deki gross marketler tadında devasa yerler. Elimizde alışveriş çantamız. Oh, şu anki serinliği size yaşatabilmek isterdim ve dışarıdaki sıcaklığı. Gerçekten çok büyük nimet. Bugün pazar. O kadar kalabalık ki alışveriş arabalarının olması gereken yerde alışveriş arabası kalmamış. Ben de otoparkın oradan bunu buldum. Şimdi bununla geleceğiz. Hop. Şöyle bir cüzdan taşıyorum Hindistan'dan. İçinde cüzdanım, telefonum, GoPro için yedek bataryalar ve benzeri şeyler var. Burada şuraya asacağım. Şöyle dursun. Dün geldiğimizde biraz meyve aldık, sebze aldık. Evin birkaç tane ihtiyacı vardı, işte temizlik malzemesi, süpürge falan gibi şeyler, onları aldık. Ve dedim ki bu marketi herkesin görmesi lazım. O yüzden bugün buraya tekrar kalan alışverişleri yapmaya ve video çekmeye geldik aslında. Meyveden başlıyoruz. Gerçekten o dünyanın en fantastik, en tropikal meyvelerini size göstermek için sabırsızlanıyorum. Bir Türk lirası 6 Tay bahtına eşit ama alım gücü olarak TL'nin alım gücü çok daha düşük. O yüzden her şey biraz pahalı burada. Şu dünyanın en korkulan meyvesi durian. Kilosu 185 baht, yani 30 TL. Bunlarla metroya binmek yasak. Birçok otelde bunlarla binmek yasak. Taksilere bindiğiniz zaman semboller var. Bunlarla taksiye binmenin yasak olduğunu söylüyor çünkü çok kötü kokuyor. Burada da kokuyor zaten. Tamam, durianın içi buymuş. Of. Gerçekten kötü kokuyor. Bu mesela 300 baht, yani 50 lira şu meyve. En pahalı meyve. Şöyle elimden bakabilirsin. En pahalı meyveymiş. Cem abi yandan bana bilgi veriyor. Burada görevli de durianları soyuyor. Görülüyor mu? Bu da portakalın büyüğü. Şöyle bir formu var. Bunun kilo fiyatı pomelo. Bu meyvenin adı pomeloymuş ve kilo fiyatı 60 baht, yani 10 TL. Bu ne? Pang orange. Tay elması bunlar. Tay elması. Tay elması, evet. Aa, bundan alın bak, çok güzel, seversin. Öyle mi? İşte bunlar inanılmaz garip meyveler. Bunun adı rambutan. Kilosu 70 baht, yani 12 lira neredeyse.
yumuşak böyle tüyleri var üstünde ve dışında sert bir kabuğu var. Bu sert kabuğu çıkarttığınız zaman içinden böyle beyaz su gibi güzel bir meyve çıkıyor. Liçi diye bir meyve var burada. Biraz daha sanırım yazın çıkıyor. Henüz yok. Onun kuzeni. Böyle bir meyve. Bunun adı rambutan. Bu çocukların seçtiği de mangustan. Mangostan. Yine fiyatı aynı, 12 lira neredeyse. Mandalina var burada ama bunlar hep portakal diyorlar. Hindistan'da da vardı. Portakal diye satıyorlar. Bizdeki gerçekten portakal olan portakal burada yok. Bunlar armut. Şöyle bir tanesini çekeyim. Bütün meyveleri böyle güzelce korunaklı, yumuşak bir köpüğün içinde satıyorlar. Bayağı büyük armutlar ama olgun gibi görünmesine rağmen bayağı sert. Bunun da kilosu yine 12 lira. Ve Dragon Fruit, ejder meyvesi. Bunun da kilosu 12-13 lira. Şöyle bir meyve. Dışını soyuyorsunuz. İçinden böyle kivinin beyaz formu gibi, beyaz hali gibi bir meyve çıkıyor. Sindirime bayağı yardımcıymış. Bunu yedikten sonra güzel bir tuvalet seansı sizi bekliyor. Öyle diyorlar. Burada şöyle bir meyve var. Bunun adı salakka. Salakka şöyle aşırı ilginç bir meyve. Böyle sanki böyle dikenli çileğe benziyor. Endonezya'dan geliyormuş. Of. Gerçekten çok kötü kokuyor. Bu da bayağı kötü kokuyor. Bunun da kilosu 13 TL. Bu böyle bir salkımda bir sürü meyve şeklinde yetişiyor. Bu bir tane salkım. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Siton tamam. Ha, tarçın. Tarçın, evet. Tarçın meyvesi. Böyle fileyle satılıyor. Bunun da kilosu 22-23 lira. 140 baht. Burada doğranmış, kesilmiş hazır Hindistan cevizleri var. Üstünü kırıp suyu yok. Zaten yarısı açılmış. Şöyle kırıp içini yiyorsunuz. Tanesi 27 baht, yani yaklaşık 5 lira, 4,5 lira. Ananasın tanesi de 30 baht. Ananaslar çok lezzetli. Şöyle sapıyla ve üstündeki yapraklarıyla birlikte satılıyor. Burada böyle dilimleme kültürü yok Türkiye'de olduğu gibi. Ananasın tanesi de 30 baht, yani 5 lira yapıyor. Tam 5 TL. Papaya var. Papaya şöyle bir meyve. Böyle ağaçta yetişiyor. Bunun da kilosu 50 baht, yani yaklaşık 8 lira. Papaya lezzetli bir meyve ve çok etli, böyle çok kalın etli. Burada da evet, bu bildiğimiz kavun işte, çumra kavunu. Türkiye'deki çumra kavunu. Hepsi böyle yumuşacık, koruyucu köpüklerin içinde satılıyor. Muzlar var. Muz bildiğimiz muz ama gerçekten bunlar da çok lezzetli. Kilosu 35, 42, 85. Boyutuna göre değişiyor. Bunlar 85 mesela. Bunlar 42. Şöyle küçükler. Bunlar güzeldi. Böyle büyükler 85. Çünkü bunlar olmamış. Ama Hindistan'da bunları soyup rendeleyip şey yapıyorlar. Muz cipsi yapıyorlar kızartıp. Soyulmuş, dilimlenmiş turp var. Paketi 500 gram ve 30 baht, yani 5 lira. Karnabahar satıyorlar ama karnabaharı böyle buzlu bir yüzeyin üstünde soğuk şekilde satıyorlar. Kilosu 50 baht. Yine 8 lira yapıyor. Oradan buzdan akan sular da şöyle kovalara akıyor. Burada brokoli var. Brokoli de buzun üstünde satılıyor. Brokolinin kilosu da 68 baht. Yani yine 12 lira yapıyor neredeyse. Straw mushroom. Aa, gerçekten mantarmış. Ben yer elması zannettim bunları. Mantarın kilosu 165 baht. Yani neredeyse 35 lira yapıyor. Aslında domates yetiştirmek için çok uygun bir coğrafya ama yine de domateslerin hiç tadı yok. Bizdeki kışın yetişen böyle sera domatesleri gibi kötü. Ben tatlarını beğenmiyorum.
Şu tarafa gidelim. Dün gördüğüm çok ilginç bir şey var, onu göstereceğim size. Havuç. Bildiğimiz havuç ama kafam kadar büyük. Benim kafam normal insanların kafasından biraz daha büyüktür. Bu havuçlar benim kafam kadar. Hatta böyle içlerinde gerçekten devasa olanları var. Hem çok kalın hem de çok büyük. Çin havucuymuş. 20 baht yine 3 lira 20 kuruş falan yapıyor. Buradan meyve sebze kısmından aldıklarınızı şurada kasalar var. Burada tarttırıyorsunuz. Sadece alıyorsunuz ilk başta. Sonra buraya geldiğiniz zaman burada tartıyorlar. Cem abi hala sırada bekliyor. Ben gezmeye devam ediyorum. Evet, portakal yok demiştim ama varmış. Bildiğimiz portakal. Valencia portakal olarak geçiyor. 60 baht yani 10 lira kilosu. Bu da mandalina. Bunun da kilosu 65 baht yani 11 lira. Burada yeşil mango var. Burada daha da yeşil ve daha da sert mango var. Şurada da olmuş. Artık yenmeye hazır, yumuşacık zaten. O yüzden bunu yine bu yumuşak köpüğün içinde satıyorlar. Yenmeye hazır mango. Böyle sürekli deneme reyonları var. Bunlar nedir acaba? Hiçbir fikrim yok. Helva gibi bir şey bu. Tatlı kokuyor. İnsanlar çok az İngilizce konuşuyorlar ve çok az kişi İngilizce konuşuyor. O yüzden böyle yerlerde bu nedir, bunun içinde ne var gibi sorulara çok anlayabileceğiniz cevaplar alamıyorsunuz. Zaten aksanları da çok farklı. O yüzden anlamak ve anlaşmak çok zor. Burada bir balık var. Deneme reyonunda ama denemeyeceğim. Bu az önce söylediğim liçi meyvesinin burada suyunu satıyorlar. Hello. Which one is lychee? This one. Thank you. Buz gibi şöyle şeffaf şişelerde satılıyor. Kavun, üzüm sanırım. Bu da liçi. Bunu içiyorum. So good. Liçili soda. Oh, buz gibi, ne kadar güzel geldi. Thank you so much. Şurada fırında bir şey pişiyor. Yine insanlara tattırıyorlar. Ve şarküteri kısmına başlıyoruz. En güzel kısma geldik. Şimdi burası et ve balık reyonu. Burada gördüğünüz gibi suların içinde bir sürü deniz canlısı var. Şunlardan başlayalım. Bu küçük karides 245 baht yani 40 lira kilosu. Burada atnalı yengeci var. 205 baht 32-33 TL yapıyor. Burada Avustralya çamur yengeci var. Çok büyük yengeçler gördüğünüz gibi. Bunların kilosu 990 baht 30 dolar yapıyor, 32 dolar. 150 lira şunun kilosu. Cem abi karides almış. Bayağı güzel görünüyor. Jumbo'dan bir küçük. Burada sümüklü böcekler var. Sümüklü böcek değil de bunlar Babylon diye geçiyor. Ve kilosu neredeyse 25 TL. İstiridyeler var ama çok küçük. Normalde istiridye bu kadar küçük olmaz. Bunların kilosu 55 baht. Burada yine jumbo karidesler var. Bacakları inanılmaz uzun. Karides değil mi bu? Bacakları falan inanılmaz uzun. Kaplan karides diye geçiyor. Tiger prawn. Bunun kilosu 800 baht. 140 lira. Cem abi jumbolardan karides seçiyor. Hazır böyle filelenmiş karidesler var. Suyun içinde taze olarak satıyorlar. Bunların paketi 440 baht 72-73 TL yapıyor. Burada buzun içinde karides satılıyor. İnsanlar seçiyor. Mesela bu karidesin özellikle fiyatı 240 baht yani 40 TL. Balık kısmı. Şöyle devasa bir somon var mesela. Ne kadar büyük olduğunu şöyle elimle ölçerek gösterebilirim. 1, 2, 3, 4, 4,5-5 el boyutunda. Kilosu 330 baht, 60 TL yapıyor. Şöyle devasa
somonlar var. Burada yine daha küçük yengeçler var. Pomfret. Bu balığın Türkçesini bilmiyorum. Tongsol bunlar. Bunları da bilmiyorum. Balıkların İngilizcelerini bilmediğimi fark ettim. Bu barbun. Bunu biliyorum. Barbun çok belli. Cem abi yine devasa bir balık seçiyor. Ne abi bu balığın adı? Sea perch. Sea perch. Bayağı büyük balıklar. Yeter bunlar. Bunun kilo fiyatı mı bu? Ha, kilo fiyatı. 135 baht. Yani 22-23 TL'ye denk geliyor. Burada böyle incecik kuyruklu balıklar var. Kuyruğu yok balığın. Kurbağa satıyorlar burada. Çok büyük kurbağalar. Şöyle elimle kıyaslayabilirsiniz. Bir el boyutunda. Kurbağanın fiyatı yazmıyor. Kurbağanın fiyatını size söyleyemeyeceğim maalesef. Temizlemişler kurbağaları. Burada da böyle bir tür midye. Dokundum, kapandı. Bunlar da canlı sanırım. Ama işte taze satmak için bu hayvanların hepsini böyle satıyorlar. Mesela burası da taze karides satılan bir yer. Boyutlarına göre bakın yürüyor. Yürüyorlar. İnsanlar bunları canlı canlı alıp sonra yiyor. Taze olsun diye. Böyle bir sürü farklı balık var. Bakayım. Hah. Cem abi balığı temizletiyor. Of. Somon mu? Ne kadar büyük. Her yerime balık sıçradı. Kameraya da sıçradı. Bu temizlenen balıklar 240 baht, yani 40 TL. Karidesler, küçükler 125. Küçükler 125, Yarım kilo. 20 TL, yarım kilo. Burada 350 gram 110 baht. 110 bahtta yine 18 lira falan yapıyor. Burada kırmızı kuyruklu mistus balığı var. Bunlar da burada red tilapia var. Burada da red tilapia var. Burada da. Bu ton balığıymış, kırmızı olan. O da somon. Mesela şu parça, şöyle bir somonun fiyatı 220 baht. Yani 35 TL. Şimdi et reyonuna geldik. Burada görevli etleri açıyor. Buraya döküyor. Sonra insanlar buradan istedikleri boyutta tavuk parçalarını, bunlar göğüs sanırım, buradan alıyorlar. Devam ediyorum. Burada butlar var. Yine açık. Uzatmadan şöyle çekeyim. Burada butlar var. Cem abi göğüs alıyor mesela. Ben de devam ediyorum gezmeye. Video çekme dediler, o yüzden böyle çaktırmadan çekeceğim. Burada böyle küçük parçalar ve yine butlar var. Burada tavuğun geri kalanı, kemikli parçaları var. Burada domuz ayakları var. Domuz ayağı, domuz eklemi,
ve domuz kaburgası. Bütün etler böyle açık şekilde satılıyor. Tavuk derisi, tavuk kalbi ve tavuk kuyruğu var. Hangisi kuyruk bilmiyorum ama şu kalp fiyatlarda 15 TL ile 10 TL, 15 TL arasında değişiyor. Tavuk kalbi 50 baht mesela. Yani kilosu 8 TL'ye denk geliyor. Burada ciğer var, tavuk ciğeri. Bu çocuk meraklı bir şekilde etlere bakıyor. Burada domuz pastırması var. Pastırma seçiyorlar. Kilosu 163 baht. 25 TL yapıyor neredeyse. Burada kıymalar var, domuz kıymaları. Ama neredeyse bitmiş. Buradan insanlar bu küreklerle alıp poşetlerle tartmaya götürüyorlar. Orada domuz yağı var ve kaburgası var. Kemik, bol kemik. İşkembeler var. Dana işkembe 120 ile 150 baht arasında değişiyor fiyatları. Şu mesela 155 baht. Yani 25 TL, 27 TL. Bunlar biraz daha ucuz. Tavuk ayakları var. Tavuk ayağının kilosu 80 baht. Yani 13 TL. Kanatlar var. Burada da tavuk kanatları var. Burada yine butlar var. Biraz daha küçük. Ve bu açık et pazarı böylelikle sona eriyor. Evet, et kısmından çıktık. Şimdi biraz daha kendimi çekebilirim. Burada sosislere geldik. Mesela birkaçının fiyatını söyleyeyim. Tavuk sosisi 1 kilo 155 baht. Yani 25 TL yapıyor. Yuvarlak sosisler var, uzunlar var. Bunlar mesela domuz sosisi 500 gramı 200 baht. Bunlar biraz daha lüks ve muhtemelen lezzetli. Mesela domuz pastırması 390 baht. Bu 65 TL yapıyor. Bu 32-33 TL yapıyor. Şöyle küçükleri var. Buradan devam ediyorum. Bunlardan sokaklarda çok satılıyor. Bunlar domuz topçukları. Mesela sokak lezzetlerinde böyle hep şişe geçirilmiş şekilde. Burada da şişe geçirilmiş. Hazır direkt ızgaraya atmalık. Bu neymiş? Dana etinden topçuklar. Fazla beyaz bence ama muhtemelen sağlıksızdır. Bunun şu paketin fiyatı 90 baht, yani 13-14 TL. Mesela bu kaçlı? İkili. İkili portakal suyu 137 baht, yani 22 TL. Sütler var. Şöyle satılıyor. Mesela şu süt 2 litre 90 baht, yani 15 TL. Tuzlu bir tereyağı 227 gram. Şu paket 75 baht, yani 12 TL. Geldik ekmeğe. Şöyle kruvasanlar satılıyor. Kilosu 329 baht. Kutuyla satılmıyor herhalde bunlar. Aa, kutuyla satılıyormuş. Şu paketteki kruvasanın şöyle bir karton pakette satılıyor. Bu paketteki kruvasanın fiyatı 220 baht, yani 35 TL. Şöyle sandviç ekmekleri var. Altılı 33 baht, 5 TL. Tanesi neredeyse 1 liraya denk geliyor. Şöyle bagetler var. Upuzun. Devasa bagetler. Bunlar 28 baht, 4 liraya denk geliyor. Biz mesela bu ekmekten aldık. Dilimlenmiş tam buğday. 66 baht, 10 TL şu ekmek. Nutella bir de evrensel olanlardan birisi. Nutella şu küçük kavanoz 350 gram 170 baht, neredeyse 30 TL. Neredeyse 30 TL şu kavanoz. Büyükler 60 TL. Of, ne kadar pahalı. 680 gram ve gerçekten aşırı ince yan tarafı. Büyük kavanoz Nutella 60 TL. 60, inanılır gibi değil. Küçüğü de 30 TL. Minicik zaten. Marketin içinde eczane de var. Eczaneden de ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Marketin telefonda satış birimi var. Telesale. İçeride yaklaşık 10 kişi çalışıyor. İnternet satışlarını da buradan gerçekleştiriyorlar. İnsanlar sırada bekliyor. Ben de Cem abiye yardıma gidiyorum. Genelde fiyatlar böyle. TL'ye çevirdiğimiz zaman son dönemdeki değer düşüşünden sonra gerçekten her şey bizim için artık çok pahalı. Ama dolara çevirmiş olsaydık bunları, Tayland gerçekten dolar bazında ucuz bir ülke. Size göstermediğim bir kıyma var. Başka da göstermediğimiz bir şey yok. Ekmek aldık. Buzdolabı poşeti aldık. Bu alışverişin tamamı 1400
Yine video çekmeyin dediler, kesmek zorunda kaldım. Ödedik. 1400 baht 240 TL 250 TL gibi bir fiyat yapıyor. Ya yaptığımız alışveriş çok değil aslında ama TL'ye çevirince 240 lira ödemiş olduk. Çıkarken burada fişinizi onaylıyorlar. Ve sonra çıkıyorsunuz. Alışverişi yaptık. Of. Ne kadar iyi insanlar ya. Hırsızlık yok. Cüzdanımı alışveriş arabasında unutmuşum. Kadın arkamızdan koştu ve getirdi. İçinde telefonum var, cüzdanım var, her şeyim vardı ya. Şu an hayatım kurtuldu. Nasıl böyle bir hata yaparım? Eve gidiyoruz.